Herhangi bir korku filmi izlediğimde onun ne kadar etkili olduğunu anlamak genellikle film bittikten sonra gerçekleşiyor. Bir film beni izlerken korkutabilir ya da rahatsız edebilir. Ama gece uyumaya çalışırken ya da karanlık bir odaya girdiğimde üzerimde nasıl bir etki bırakıyor? İyi bir korku filmi o an seni sarsabilir. Ama harika bir korku filmi aklında kalır ve gecenin sessizliğinde çıkan seslerden korkmana neden olur. Bu tür filmler genellikle çok nadir bulunur. Ama Ian Tuason'un etkileyici ve rahatsız edici alt tonuna sahip olan filmi, izledikten sonra bile seni huzursuz hissetmeye zorlayarak bu nadir filmlerden biridir. A24'ün Undertone'u nedir? Altında hasta olan annesine bakmak için evine dönen Evie'yi takip ediyor. Gece olduğunda Evie, Justin'le birlikte bir paranormal podcast yapıyor. Justin, konuştukları tuhaf şeylere inanan birisi. Evie ise daha çok şüpheci bir yaklaşım sergiliyor. Justin, Mike ve Abby adlı bir çiftin başından geçen paranormal deneyimlerini anlatan 10 ses kaydını içeren bir e-posta alıyor. Podcast bölümleri boyunca bu klipleri incelerken, Evie'nin evinde açıklayamadığı garip olaylar yaşanmaya başlıyor. Ian Tuason, korku sinemasında yeni ve heyecan verici bir ses olduğunu gösteriyor. Başlangıçtan itibaren Undertone'la yönetmen Ian Tuason'un her sahneyi ne kadar özenli oluşturduğunu ve bu hikayeyi hem görsel hem de işitsel olarak nasıl şekillendirdiğini anlayabiliyorsunuz. Evie, podcast'ini sabahın 3'ünde kaydediyor. Bu yüzden ev doğal olarak gölgeler ve boşluklarla dolu. Tuason, her anı çerçevelemede gerçekten etkili bir şekilde çalışıyor. Örneğin bir sahne 2 bölüme ayrılabilir. Sağ tarafta evinin bilgisayar ekranından aydınlatılan bir odada olduğu, sol tarafta ise karanlık ve boş bir oda yer alıyor. Ancak sağ tarafta eylem gerçekleşse de, izleyici olarak dikkatimizi görmediğimiz sol tarafta olanlara kaydırıyor. Undertone, dikkatleri bir yöne çekmekte çok başarılı. Bir yöne odaklanırken diğer taraftan sizi şaşırtarak veya varmış gibi hissettirerek korkutuyor. Undertone tamamen tek bir elde, bir kadın ve yatağa bağlı annesiyle geçse de, Tuason bu sahneleri çerçeveleme tarzıyla hikayeyi boğucu hale getiriyor. Genelde kamerayı Evie'ye çok yakın yerleştiriyor. Bu da etrafında ne olduğunu görmek istemeyecek kadar yakın hissettiriyor. Kamerayı yavaşça döndürmesi veya odaları kenarda tutması, bu tek mekanın korkusunu artırmak için korkutucu yollar. Ekranda birçok ürkütücü şey olsa da Undertone hep koltuğunuzda gergin kalmanızı sağlıyor. Çünkü göremediğiniz şeyler karanlık bir köşenin hemen yanında olabilir. Ama Undertone'un gerçek gücü gerçekten muhteşem olan ses tasarımında yatıyor. Aynı zamanda senaryoyu yazan Tuason, hikayeyi Evie'nin gözleri ve kulakları aracılığıyla öyle bir şekilde anlatıyor ki tamamen içine çekiliyoruz. Bir saatin tik-takı veya merdivenin gıcırtısı etkileyici ama Evie gürültü engelleyici kulaklıklarını taktığında sessizlik de bir o kadar bunaltıcı hale geliyor. Bu da Justin'in dinlettiği ses kayıtlarına odaklanmamızı sağlıyor ve Evie gibi neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Undertone bir sinemada harika bir şekilde işliyor. Seslerin izleyiciden mi yoksa filmden mi geldiğini ayırt etmek neredeyse imkansız hale geliyor. Özellikle olaylar çılgınlaşmaya başladığında. Tek başınıza kulaklıkla izlediğinizde Undertone'un ne kadar rahatsız edici olacağını hayal etmek zor. Son yıllarda akademi ödülleri korku filmlerine daha fazla ödüllendirmeye daha istekli hale geldi ve bu bağlamda Undertone kesinlikle 2027 Oscar'larında en iyi ses ödülü adaylığı için konuşulmaya değer. Nina Kiri, ekranda tek Undertone karakteri olarak mükemmel bir performans sergiliyor. Evie karakterini canlandıran Nina Kiri'nin performansı, Undertone'un kaderini belirliyor. Çünkü annesi yatakta yatan dışında film boyunca gördüğümüz tek karakter o. Bu hikayeyi onun gözünden izlediğimiz için Kiri filmdeki her garip ses ve beklenmedik değişikliği hissetmemizi sağlıyor. İzleyiciye ya da kendisine olan durumu açıklamaya çalışmadan anlık tepkileriyle her şeyi anlamamızı sağlıyor. Evie ile birlikte her şeyin kontrolden çıkmaya başladığı anlara tanıklık ediyoruz ve bize filmin boyunca yaşanan çaresizlik, korku ve belirsizlik hissini hissettiriyor. Undertone temel gibi görünmeyen birkaç performansa sahip ama bu hikaye içinde büyük bir güç taşıyor. Evie'nin annesi rolündeki Michelle Duke, sevdiği birinin yavaşça uzaklaştığını izleme acısını ve bunun bakımını üstlenmek zorunda olanlar için yarattığı zorlukları oldukça etkileyici bir şekilde ifade ediyor. Yatmada geçirdiği süre boyunca belki de küçük, beklenmedik bir hareketle yapılan bu performans önemli bir iz bırakıyor. Bu performansların çoğunun tamamen işitsel dikkate alındığında ne kadar önemli olduğu da etkileyici. Chris Holden Reed'in canlandırdığı Justin, Evie'ye mükemmel bir denge sağlıyor.
Aralarındaki neşeli diyaloglar, yılları olan dostluk ve güveni gösteriyor. Ayrıca hikaye için bağlam ve ipuçları sağlıyor. Bu hikaye, ses kayıtları üzerine gerçekleşen sağlıklı geri dönüşlü konuşmalara büyük ölçüde dayanıyor. Bu bağlantı çalışmazsa karanlıkta kalıyoruz. Neyse ki bu çok güzel işliyor. Jeff Young ve Sarah Bowden tarafından yapılan bu 10 klipte öyle. Bu sesleri tekrar tekrar dinlerken neler olduğunu hayal etmemiz gerekiyor. Justin ve Evie gibi hikayeyi bilmiyoruz. Aklımızın bu kliplerden oluşturduğu görüntüleri tanıyoruz. Ve Young ve Bowden sadece sesleriyle anlatımlarını çok iyi aktarıyor. Undertone, korku filmleri açısından yeni bir şey sunmuyor. Ama Tuason'un yönetimi, bu tür bir hayalet, lanetli, demonik, ne olursa olsun türündeki hikayeleri ne kadar ustaca yoğunlaştırabileceğini gösteriyor. Bu da onları kabus gibi yapıyor. Undertone, duyduğumuzda görmekten daha korkutucu olan az sayıdaki korku filmlerinden birisini yaratmayı başardı. Undertone, 2026 Sundance Film Festivali'nde gösterildi. 13 Mart'ta sinemalarda.